Normalde bu videoyu dün yayınlayacaktım ama kamerada bir problem oldu ve çektiğim her şey boşa gitti. Fakat şu ana kadar izlediğiniz 14 Ultra videolarını unutun. Çünkü bu videoda çok daha farklı bir açıdan bakacağız. Xiaomi 14 Ultra aslında normal bir telefon değil. S24 Ultra veya iPhone 15 Pro Max'in rakibi olduğunu düşünmüyorum. Neden derseniz... Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Evet, 14 Ultra'nın videosu biraz gecikti. Fakat bu videoda en önemli noktalardan bahsedeceğim. Bana destek vermek, bu videoların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Ve bu kez sadece 14 Ultra'yı anlatıp geçmeyeceğiz. Çünkü ülkemize gelecek hem Avrupa hem de Türkiye fiyatından bahsedeceğim. İlk olarak tasarımla başladığımızda artık Ultra serisinin kendine has bir tasarım anlayışı oluşmuş diyebilirim. Özellikle de Xiaomi 13 Ultra'ya kıyasla da ciddi anlamda tasarım bütünlüğü korunmuş. Arka taraftan baktığımızda kameranın telefonu var diyebilirim. Sanki bir akıllı telefon değil de DSLR bir kamerayla karşılaşıyoruz. Burada devasa sensörler kullanılmış. Kamera çıkıntısı da bariz bir şekilde büyük. Kamera adası gerçekten çok büyük bir alan kaplıyor. Xiaomi burada arka kapakta vegan deri ile beraber de ciddi anlamda kamera hissiyatını oluşturmuş. Çerçevelerde de oldukça kaliteli alüminyum bir yapıyı görüyoruz. 9.2 mm kalınlık ve 219 gramlık ağırlığıyla hem kalın hem de gerçekten ağır bir telefon. 14 Ultra'yı tek elle kontrol etmek, kullanmak eğer eliniz küçükse biraz zorlayabiliyor. Kasa yapısı olarak da daha net hatlara sahip. Arka kapak ve ön kısımda artık bombeli değil, tamamen düz bir yapıyla geliyor. Tasarım olarak rakiplerine hiç benzemeyen, özgün ve konseptini de belli eden bir telefon. Ekran kısmında da yine piyasanın en iyi ekranlarından biriyle beraberiz. 6.73 inç QHD Plus 522 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, Dolby Vision ve HDR10 Plus gibi en üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var ve 3000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranın akıcılığı, tepkiselliği, renk doğruluğu, canlılık her açıdan kusursuz seviyede. Çerçevelerde oldukça ince olunca %90'a varan bir ekran kasa oranıyla karşılaşıyoruz. Ekranda eleştirebileceğim hiçbir nokta yok. Donanım kısmında da Snapdragon 8 Gen 3'ü görüyoruz. 16 GB RAM, 512 GB depolamayla da birlikte geliyor ve 8 Gen 3 hem verimlilik hem de performans olarak Android'in en güçlü işlemcisi. 16 GB RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolamayla da tam bir performans canavarı diyebilirim. 14 Ultra oyun odaklı, performans odaklı olsun diye çıkmış bir cihaz değil. Burada 8 Gen 3'ün artılarını kamera tarafında görüyoruz. Kameralarda herhangi bir ayrım yok. 4 kamerada da 50 megapiksel ve Leica'nın lensleri kullanılmış ve ultra geniş açı haricinde ana kamera ve telefoto lenslerin hepsinde OIS desteği var. Özellikle ana kameradaki değişebilir diyafram fotoğraf tarafında çok önemli bir artı diyebilirim. Diyafram f1.63'ten f4.0'a kadar çıkabiliyor. Bu sayede alan derinliği ve odak konusunda çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ve Leica ile olan işbirliği sadece donanımsal değil. Burada yazılım tarafında da Leica'nın filtrelerini görebiliyoruz. Ve ana kamerada 1 inçlik bir sensör varken 5x optik zoom telefoto ve 30x'te dijital zoom imkanı var. Ve burada çeşitli lenslerle de kameranın zoom yeteneğini arttırabiliyoruz. Videolarda 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. İstediğiniz ayarda çekin. OIS her senaryoda çalışıyor. Ön kameramızda 32 megapiksel ve 4K 60 FPS desteğine sahip. Bana sorarsanız bu kameraların en önemli noktası fotoğraf kalitesi. Özellikle de kompakt DSLR makineler yerine kullanılabilecek bir cihaz. Ne yardımcı kameralardan ne de ön kameradan kısılmamış ve ana kamera ile yardımcı kameralar arasında kalite farkı oldukça az diyebilirim. Birinci odağınız kamera ise bence mükemmel bir cihaz. 5000 mAh batarya, 90 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıkacağını da söyleyeyim ve sıfırdan 100'e de 35 dakikada bu bataryayı doldurabileceğiz. Batarya performansında da tartışmasız en iddialı cihazlardan olacak. Yazılımda da Android 14 ve HyperOS'i görüyoruz. Arayüz akıcılığı kusursuz bir seviyede diyebilirim. Uygulama açılışları oldukça tepkisel ve kullanırken tam bir amiral gemisi olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 5G desteğini görüyoruz ve oldukça güçlü stereo hoparlörler var. Tabii ki Dolby Atmos desteğine sahip. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu 14 Ultra'da varken IP68'de de 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli konu yani fiyatlara geldiğimizde Xiaomi 13 Ultra Avrupa'da 1000 Euro'ya çıkmışken 16 GB RAM, 512 GB depolamayla 14 Ultra 1500 Euro'ya geldi ve ülkemize de ilk kez garantili bir şekilde 72.000 TL'ye geleceğini düşünüyorum. Yani bu fiyatlarla S24 Ultra'dan pahalı ve 15 Pro Max'e de aynı
fiyatlarda. On3 Ultra'ya oranla çok büyük geliştirmeler yok. Xiaomi 13 Ultra'da her yönüyle bir amiral gemisiydi ve kırpılan bir tarafı da yoktu. Ve 14 Ultra'nın da çok büyük bir seviye atlayan, sıçrayan bir noktası yok. Fiyatının birden %50 artmasının hiçbir mantığı yok. Ülkemizde 15 Pro Max'e aynı fiyatlarda olacak olsa da Avrupa'da 15 Pro Max'ten bile pahalı bir cihaz. Evet, ekran kalitesi muazzam. Performansta, kamerada her noktada 15 Pro Max'e yarışabilecek bir cihaz. Evet, ön kamera iyileşti. Ekran kusursuz. Performans ve bataryaya zaten söyleyecek bir söz yok. Ama fotoğraf odaklı değilseniz halen kamerada, video kısmında 15 Pro Max zirvede olan bir cihaz. Eğer telefonu bir iki yılda bir ara değiştiriyorsanız bu segmentte ikinci el değeri de bir o kadar önemli. Açıkçası Xiaomi 14 Ultra bu fiyatıyla hiç rekabetçi değil. Kompakt DSLR kamera tarzı tasarımı ve kalın gösterişli yapısıyla genel bir kullanıcıya hitap etmiyor. Daha çok bizim gibi teknoloji severlerin alacağı bir model. Görünüş olarak da bir akıllı telefondan ziyade kameraya daha yakın diyebilirim. Her segmentte fiyat performans olarak bildiğimiz Xiaomi'nin 14 Ultra ile Apple'la Samsung'un arasındaki rekabete eklenmek istiyor ama bu fiyatlarla işi gerçekten zor. Genel olarak baktığımda da Xiaomi'nin Ultra serisi gerek tasarımı gerekse kameralarıyla daha çok konsept bir telefon diyebilirim. 14 Ultra bence sadece yurt dışı olarak alınabilir. Garantili aldığınızda ikinci eldeki değer kaybı da kaçınılmaz bir gerçek. Ben telefonu alıp 4-5 yıl değiştirmeyi düşünmüyorum diyorsanız 14 Ultra alınabilir. Peki sizce 14 Ultra bu fiyatlara alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ülkemize geldiğinde de detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.